Sibernetik biliminin babası sayılan ve dünyanın ilk robotunu icat eden El-Cezeri, Müslüman bir alim olup Şırnak, Cizre doğumludur. Tam ismi Ebul İz İsmail İbni Rezzaz El-Cezeri olan El-Cezeri, Artuklu Beyliği sınırlarında kalan bugün ise ülkemiz sınırları içerisinde bulunan Şırnak'ın Cizre ilçesinde Tor mahallesinde doğmuştur. El-Cezeri'nin ünlü Rönesans bilgini Leonardo da Vinci'ye ilham kaynağı olduğu Da Vinci'nin eserlerinden bilinmektedir. Da Vinci bir kitabında doğuda yaşamış ancak ismini hatırlayamadığım bir mucidin eserlerinden yararlandım diyerek El-Cezeri'yi kastettiği düşünülmektedir. Adının anlamı doğduğu şehir olan Cizre'den gelmektedir. Müslüman bilgin ve bilinen en eski robot eserinin sahibi olarak dünya tarihine geçmiştir. Yazdığı mekanik hareketlerden mühendislikte faydalanmayı içeren kitap, kısaca Kitap El-Hiyal günümüze kadar ulaşmasa da 5 adet kopyası Topkapı Sarayı'nda, 10 adet kopyası da Avrupa'da çeşitli kütüphanelerde bulunmaktadır. 1206 yılında tamamlanan eserinde 50'den fazla cihazın çalışması ve yapılış tekniğini anlatmasıyla robot biliminin babası olarak görülmektedir. Kitabı 400 sayfa ve 6 bölümden oluşmaktaydı ve günümüzde dahi bu kitap olağanüstü olarak nitelendirilmektedir. Robotik bilimin kurucusu El-Cezeri, çalışmalarını Diyarbakır'da Artuklu Beyliği Sarayı'nda yapmıştır. Batı'da Al-Cazari ismiyle bilinmektedir. Kitabının ön sözünde de belirttiği gibi o dönem Artuklu Bey'i Ebülfeth Mahmud İbni Mehmet İbni Karaaslan'ın himayesinde 25 yıl kalmış ve hizmetlerde bulunmuştur. Artuklu Bey'i Kara Aslan çalışmalarına hayran olduğu El-Cezeri'ye bu eserlerin unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması için kitaplaştırmasını istemiş ve El-Cezeri'de mekanik hareketlerden mühendislikte faydalanmayı içeren kitabı yazıya dökmüştür. El-Cezeri, kitabının ön sözünde yazdığı çalışmalarımın gündüzün geceyi silmesi gibi silinmesinden korkarım cümlesiyle kitabını yazma amacını belirtmiştir. El-Cezeri Artuklu Bey'i, babası ve kardeşlerinin hizmetinde çalıştığı süre boyunca fıskiyeler, saatler, hizmet eden robotlar, şifreli kilitler ve çocuklar için oyuncaklar yapmıştır. Yaptığı eserlerin çalışırlığı ve doğruluğu, çizimlerinden ve aynı çizimlerden yola çıkılarak yüzyıllar sonra benzerlerinin yapılmasıyla doğrulanmıştır. El-Cezeri, kullandığı makinaları yapmadan önce geometri bilgisini kullanarak kağıttan maketlerini yapıp daha sonra faaliyete geçirmiştir. Kitabında da anlattığı gibi abdest almak, hacamat için cihazlar, saatler, su ile ilgili çalışan cihazlar ve şifreli kilitler icat etmiştir. Tarihte ilk robotu icat eden kişi olarak bilinir. Yaptığı robot, hidromekanik sistem ile çalışan bir tasarım olup daha sonradan sanayi devrimi öncesinde El-Cezeri'nin çalışmaları içten yanmalı motor ve pistonlar ile desteklenen cihazlara dönüşecektir. Ayrıca El-Cezeri'nin ilk robotun yanı sıra ilk çarkı icat eden kişi olduğu da öne sürülür. Kitabında da dediği gibi kendinden önceki mucitlerin eserlerinden yararlanmıştır. Onların yapamadıklarını deneyerek geliştirip başarmıştır. El-Cezeri, olağanüstü eserinde uygulamaya dönüşmeyen her teknik ilmin doğru ve yanlış arasında muallakta kaldığını gördüm demiştir. Arşimet'in teorilerinden yararlandığı söylenebilir. El-Cezeri'nin icatları içinde ne zaman içecek ve meyve vereceğini otomatik olarak bilen ve hazırlayan robot hizmetçi de bulunmaktadır. El-Cezeri'nin icatları devreye girdiğinde otomatik olarak mükemmel çalışmaktadır. Aynı makineleri yüzyıllar sonra İsviçre ve Almanya'da bulunan pek çok bilim adamı onun çizimlerinden yararlanarak yapmıştır. Kusursuz çalışan bu makineler ile El-Cezeri'nin yüzyıllar önce devrinin ilerisinde bir bilim adamı olduğu tekrar kanıtlanmış ve pek çok bilim adamını hayretler içerisinde bırakan çalışmalarda bulunmuştur. Bugün Diyarbakır Ulu Cami'de bulunan güneş saati El-Cezeri'nin en önemli eserlerinden biridir. Suyun gücünü ve yer çekimi kuvvetini kullanarak otomatik çalışan makineler icat eden El-Cezeri, robotik ve sibernetik alanındaki çalışmaları ile kendinden sonra gelen mucitlere ilham kaynağı olmuştur. Kitabında saz çalan robot, abdest alma makinesi, fil saati, otomatik çalışan su makinesi gibi cihazların çizimleri bulunmaktadır. Eserlerinden anlaşılacağı gibi devrinin ötesinde bir alim olan El-Cezeri, fizik, mühendislik ve matrix alanında tam bir ustadır. Sibernetik Türkçe'ye güdüm bilimi olarak geçen, kısaca canlı ve cansızların düzenini ve işleyişini inceleyen bilim dalıdır. Yunanca kibernetes yani dümenci anlamına gelen kelimeden türemiş olup bu bilimin isim babası André-Marie Ampère olarak görülmektedir. André-Marie Ampère 1834 yılında yazdığı eserinde
sibernetik terim olarak yer almıştır. El Cezeri'nin eserleri incelendiğinde 12. yüzyılda sibernetik alanındaki ilk eseri kendisinin yazdığı görülmüş ve sibernetik alanında çalışma yapan ilk bilim insanı olarak tarihte yerini almıştır. El Cezeri'nin kitapları yabancı dillere tercüme edilerek 20. yüzyılda dahi Avrupa mühendislik fakültelerinde okutulmuştur. 1780 yılında James Watt, buharla çalışan makineyi icat etmesinden yaklaşık 500 yıl önce regülatörün ayrıntılı çizimleri El Cezeri'nin kitabında yer almıştır. Ayrıca kan mekanizmasını ilk geliştiren kişidir. Popüler bir iddia ise El Cezeri'nin ilk kol saatini icat ettiği yönündedir. Bugün tüm taşıt mekanizmalarında ve bilinen pek çok mekanik alette kullanılan piston pompalar, içten yanmalı motorlar ve buharlı makineler için temel olan krank mili tarihte ilk kez El Cezeri'nin çizimlerinde yer almıştır. O dönem Diyarbakır'da bulunan su kuyularından dakikada 95 litre suyun yüzeye çıkmasını sağlayan farklı bir sistem icat etmiş ve uygulamıştır. Böylelikle kurak olan Diyarbakır ikliminde yaşayan halkın susuzluk çekmesini engellemiştir. Günümüzde robot bilimiyle uğraşan bilim adamları, El Cezeri'nin kitabında yer alan su saatleri, hizmet robotları ve su ile çalışan otomatik makinelerinin günümüz teknoloji biriminin temel taşı olduğunu söylemektedirler. El Cezeri'nin mezarı bugün Cizre'dedir. Kendisi Cizre'de doğmuş, yine Cizre'de ölmüştür.